Evet arkadaşlar, yeni bir kısa yayınıma hoş geldiniz. Bugün Erdoğan'ın savaşını konuşacağız. Erdoğan savaşa mı hazırlanıyor? Evet, bu çok ilginç bir başlık olabilir bazılarınıza, bazılarınıza olmayabilir. Birçoğunuz da zaten Erdoğan iç savaşa hazırlanıyor, şu savaşa hazırlanıyor, bu savaşa hazırlanıyor diye de açıklama yapabilir. Ama benim durumum biraz farklı. Bunu beraber değerlendirelim. Ben yalnız bir tez sunuyorum. Siz de bir antitez sunun. Ortada bir sentezde buluşalım. Burada amacım benim düşüncelerimi, okumalarımı, işte basında orada burada zaman içerisinde derlediğim bilgilere göre vardığım bir sonucu sizle paylaşmak. Bu sonuç üzerinde de sizin de düşünme yönünüzü işte etkilemek. Belki bu sayede beni yalanlamak için bir takım araştırma yapacaksınız veya beni doğrulamak için bir takım araştırma yapacaksınız veya bunu araştıracaksınız ve daha doğru bilgilere ulaşacaksınız. Buradan da bana bir feedback gelecek ve ben de senteze ulaşmış olacağım. Şimdi ne demek istediğimi açıklıyorum. Evet, Erdoğan'ın savaşı derken, Erdoğan bir savaşa hazırlanıyor derken aslında kastettiğim yani bir iç savaş değil. Komşularla bir savaş hiç değil. Tamam Kürtlerle savaşı var. O zaten devam ediyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. O da değil. O zaten oluyor. Yani komşularla Erdoğan istese savaşır zaten. Yani eğer uluslararası güçler engel olmasaydı şimdiye kadar, uluslararası dengeler engel olmasaydı Türkiye zaten çoktan genişlemek üzere istediği savaşı yapar. Bu hamaset duygusuyla da içerideki iktidarını Erdoğan pekiştirdi. Zaten Erdoğan'ın bu son hamleleri işte Yunanistan'la gerilim, Kıbrıs'ta çeşitli senaryoları basına sızdırması ve onun üzerinden bir takım kamuoyu oluşturması. Onun dışında Suriye, Menbiç falan operasyonları, Irak'taki işte göstermelik terör operasyonları, işte Ermenistan'a böyle inanılmaz yüksek frekansla destek verdiğini açıklaması. Aslında hani normalde muvakur devletler öyle yapmaz ama yapıyorlar işte. Bunlar hepsi iç politikaya dönük ve iktidarını pekiştirmeye dönük. Çünkü AK Parti oy kaybediyor, Erdoğan oy kaybediyor ve bunu pekiştirmek istiyor. Bunlara dönük bu çabaları hep devam edecek. Eğer bir açık kanal bulursa, eğer bir yol bulursa, uluslararası kamuoyu onun yaptıklarını görmemezlikten gelirse bu hamlelerini somutlaştırabilir. Ama şu anda asıl konuşacağımız konu bu değil. Asıl Erdoğan savaşa mı hazırlanıyor dediğimiz konu bu değil. Erdoğan savaşa mı hazırlanıyor dediğimiz konu aslında şu. Erdoğan 2013'ten sonra iktidarı çok sarsılınca acaba gidiyor muyum, kalıyor muyum diye bir türbülansa girince 2014'te onun imdadına çok önemli bir olay yetişti. Bu çok önemli olay Kırım'ın ilhakıydı. Rusya Kırım'ı ilhak etti. Biliyorsunuz bir operasyon yaptı, işgal etti. Oradakilere pasaport verdi ve Kırım benim dedi Rusya. Şu an Kırım hani Türkiye'nin de istemediği, tarihsel bağlarının olduğu, Kırım Tatarlarının Türkiye ile çok yakın ilişki kurduğu, hatta sürgündeki siyasetçilerin Türkiye'de faaliyet gösterdiği bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye hiç sesini çıkaramadı ve oranın işgaline mahsustan ya da elinde olmayan sebeplerden dolayı göz yummak zorunda kaldı. Fakat Batı bundan çok büyük bir uyanış yaşadı. O dönem çok yoğun siyasal toplantılar, stratejik toplantılar, NATO toplantıları, think tank kuruluşların senaryoları falan ortalıkta dolanmaya başladı. Ve o dönem Erdoğan'a bu batılı e, güçler, NATO'nun arka kapısı, işte CIA'nin arka kapısı, Pentagon falan Türkiye dedi ki aman sen dur arkadaş, sen dur. Sen tamam iç politikanı kafana göre dizayn et. Biz sana çok fazla karışmayacağız fakat bütünlüğünü koru. Kendini koru. Yani biz burada büyük bir kaos bekliyoruz. Sen bu kaosta çok tarafta olma, çok da oraya buraya saldırma. Sen belli bir noktada bekle dediler. Evet, Türkiye o dönemde bir takım radikal kararlar da aldı ve Rusya ile olan ilişkisini belli bir noktada tuttu ve Amerika ile de olan problemli ilişkisine rağmen NATO ile ittifak görüşmelerine devam etti. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri NATO adına ve NATO ülkeleri de beraber katkıda bulunarak Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan'da inanılmaz silahlandılar ve oralara üsler kurdular. Bu üslerin bir kısmı ikmal üsleri, bir kısmı lojistik ikmal üsleri, bir kısmı da gerçekten orada savaş birimlerinin tutulduğu
askeri üsler, işte Rodos bunlardan biri, Dede Ağaç bunlardan biri ve birkaç tane Ege Adası'nda bunlardan biri. Tabi burada stratejik başka şeyler var. Yani Rusya'dan gelecek olan geminin veya Rusya'ya gidecek olan ikmal gemilerinin yolları üzerinde durmak ve Doğu Avrupa'yı bir tehdit olan Rusya'ya karşı bir caydırıcı güç olmak. İşte Bulgaristan'da yeni alanlar oluşturuldu. Romanya'da yeni alanlar oluşturuldu. Bu arada Rusya da boş durmadı. Belarus'u kendine kattı. Yani siyasi olarak, fikri olarak kendine kattı. Litvanya ile iyi ilişkiler kurdu. Slovenya derken işte Finlandiya ve İsveç'e de sızmaya çalıştı. Almanya'ya iyi ilişkiler kurdu. Merkel dönemi Rusya'nın Almanya'ya ilişkiler kurduğu dönem. Tabii Rusya bu arada Amerika'da da boş durmadı. Trump'a destek verdi, para verdi. Onunla bir takım yolculuklara çıktı. Trump onun sayesinde belki iktidar oldu. Yani çünkü onların biliyorsunuz böyle bir muamma var. Seçimleri etkileyen bir etkisi var Rusya'nın. Hackerler yoluyla, yazılımlar yoluyla işte Trump'a büyük destek verildiği, para verildiği, siyasi mücadelesine destek verildiği, fake haberler yaparak, yanıltıcı bilgiler yayınlayarak işte Trump'a destek artmasını sağlandığı falan açıklandı. Bunlar hep tartışılıyor. Hatta Trump bu yüzden şu an yargılanıyor ve suçlu bulma ihtimali de yüksek gibi gözüküyor Amerikan yargısı tarafından. Bu süreçte Rusya çok ciddi mevzilendi. Amerika ve ittifak üyeleri, Amerika'nın müttefikleri de onlar da mevzilendiler. Ve daha büyük bir savaşa hazırlanılıyor iken Ukrayna krizinin geldiğini gördük. Çünkü Rusya aslında biraz daha hızlı davranıp Batı'nın bu yerleşik ve dağınık gözüken ama şu yerleşmeye çalıştığı çabadan bir fırsat yaratmaya çalışıyordu. Hatta Amerika bu tehdidin çok büyük olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ne Orta Avrupa, ne Batı Avrupa, ne de diğer NATO müttefik ülkeleri buna inanmıyorlardı. Tabii Amerika ve CIA üzerinden açıklanan bütün bilgiler zaman içerisinde doğrulandı. Rusya bu hoyratça atağını yaptı. Aynen açıklandığı raporlarda belirtildiği ve istihbarat raporlarında sunulduğu gibi. Geldiğimiz noktada da Ukrayna'nın belli bölümü işgal edildi. Çok ciddi kayıplar verildi. Savaş oldu. Ukrayna'dan mülteci akımı oldu. Şu an Ukrayna'nın doğu sınırları ve bazı Rusya nüfusunun, Rus vatandaşı nüfusunun çok olduğu bölgeler işgal edildi. Ama hala belirsiz. NATO ve Batı ülkeleri çok ciddi destek veriyor Ukrayna'ya. Ukrayna'da çok çetin ceviz çıktı. Belki de daha önce 2014'te itibaren bu durumu öngören Batı'nın hazırlık yapması, eğitmesi, halkı bu yönde motive etmesi, işte Rusya'nın çok suçladığı ne neonazi var, şu var, bu var diyerekten aslında halkı motive etmek için kullanılan paramiliter güçlerin bu şekilde motive edilmesiyle Ukrayna daha diri durdu ve gerçekten çok büyük bir mücadele veriyorlar, verdiler, veriyorlar, vermeye de devam edecekler gibi gözüküyor. Fakat bu noktada Rusya rahat durmuyor. Rusya şimdi İsveç'e dönük bir takım açıklamaları var. Yine Belarus üzerinden farklı komşu ülkelerine tacizde bulunuyor. En son Rusya'nın başka türlü açıklamaları da oldu. Yine bu gerilimi arttırıcı etkilerde bulunacak bir takım davranışlarda bulunuyor. Dünyada da çok ciddi bir emtia sıkıntısı yarattı Rusya'nın bu durumu, Ukrayna'nın durumu aynı zamanda. Biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük tahıl üreticisi. Aynı zamanda Rusya dünyanın en büyük petrol, gaz üreticilerinden biri. Özellikle gaz, Avrupa'ya gaz sağlayan yegane kaynak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Rusya'nın önünü kesilmesi, büyük ambargolar sağlanması Rusya'yı da tabii Çin'e doğru itti. Şu an Çin'le çok böyle kusursuz olmasa bile çok sıkı bir müttefiklik ilişkileri var ve çok yeni anlaşmalar da açıklıyorlar. Gidişat bu yönüyle de büyük bir dünya savaşına doğru Türkiye'yi koşturduğunu ve dünyayı koşturduğunu gösteriyor. Türkiye burada 2014 yılında Türkiye'ye biçilen roller var. 2014'ten beri Türkiye tarafsız kalmaya, Rusya ile ve Batı ittifakı arasında bir tampon bölge olmaya doğru itiliyor. Burada ilginçtir. İngiltere de aslında böyle kalmaya çalışıyordu. Fakat Ukrayna krizinde İngiltere çok açık tavır aldı. Hatta Amerika'dan daha çok tavır aldı Rusya'ya karşı. Ve Rusya'nın varlıklarını da İngiltere'de, Londra'da dondurdu. Dolayısıyla İngiltere Rusya arasındaki köprü de koptu. Türkiye bir tek kaldı. Yani Batı'ya hem yakın hem NATO müttefiki hem de aynı zamanda Rusya ile iyi ilişkiler kurabilen, gümrük kapıları açık, havalimanları açık, uçuş yapılabilen tek ülke Türkiye kaldı. Şimdi Türkiye bu avantaj
avantajlı durumunu sürdürmek istiyor. Fakat bu avantajlı durum yeni değil. Yani bu AK Parti iktidarının işte büyük stratejik düşüncesiyle acayip big thinking yaparak elde ettiği bir avantaj değil. Bu zaten daha önce Türkiye biçilmiş bir rol. Bu rolü 2014-2015 döneminde Türkiye'ye anlatıldığını, çeşitli think tank kuruluşlarının bunu rapor halinde yayınladığını okuyabilirsiniz. Kamuoyunda bir araştırma yapın. Bunlara ulaşacaksınız. Türkiye bu rolüyle başka bir şey amaçlıyor belki. Yani Batı dünyası ona başka bir rol veriyor. Fakat burada tabii olan yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluyor. Türkiye çünkü bu güçle, yani bu inisiyatifle kendi iç işlerine dışarıdaki ülkelerin karışmasını engelliyor. Dolayısıyla Almanya, Batı Avrupa gelip sana işte anayasaya uygun davranmıyorsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uygun davranmıyorsun, Avrupa Komisyonu kararlarına uygun değilsin, kanun devleti değilsin, hukuk devleti değilsin, işte şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diyemiyor. O da diyor ki siz karışmayın benim iç işlerime, siz dışarıda ne yaptığıma bakın diyor. Bu şekilde bir pozisyon almış durumda Türkiye. Erdoğan ne yapıyor burada? Yani Erdoğan ve bileşenleri diyelim. Yani Erdoğan tek başına değil tabii ki, onun bileşenleri de var. Bunlar da aileleriyle birlikte ikili yedekleme yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Mesela bu aile bireyleri hem doğuda hem batıda vakıflar ve şirketler kurarak varlıklarını orada tutuyorlar. Hem doğuda hem batıda gayrimenkul ediniyorlar. Hem doğuda hem batıda hem Orta Doğu'da çeşitli finansal kaydırmalar yapıyorlar. İşte Katar'la iyi ilişkiler varken daha önce Malezya ile Singapur'la da çok iyi ilişkileri olan bir Erdoğan yönetimi ve AK Parti yönetimi var. Biliyorsunuz Singapur'da bir gökdelenler olduğu söyleniyor. Malezya devlet fonunun içerisinden işte yine AK Parti hükümetinin sağladığı avantajlarla bir takım asetlerin olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Malezya Devlet Fonu Türkiye'de bazı satın almalar yaptı. Bunlarda da Erdoğan yönetiminin payı ya da rolü olduğu söyleniyor. Payı derken parasal pay değil, yani rolü olduğu söyleniyor. Şimdi böyle olunca tabii buradan hani bu asetleri burada tuttuktan sonra bu sefer de Batı'da bir yapılanma ihtiyacı hissediyorlar. Türken olayları, Türkiye olayları biliyorsunuz, onlar kamuoyuna da yansıdı. İşte New York'ta gökdelen, işte Florida'da araziler, Tampa'da araziler, Kaliforniya'da araziler ve binalar. Evet, bu dünyaya yayılan servetlerle birlikte Erdoğan ailesi de bayağı bir yapılanıyorlar. İşte dünyanın değişik yerlerinde, Batı ittifakında, Doğu ittifakında, Orta Doğu'da da aynı zamanda servetlerini tutuyorlar. Böylelikle Erdoğan bir savaş olduğunda ailesinin ve yandaşlarını ve fikir birliği ettiği diğer fikir mensuplarının hayatlarını idame ettirecek, onları koruyacak, kollayacak, ileriki nesillere aktaracak bir birikim sağlıyor. Bunu ne pahasına sağlıyor? Ülke işte batması pahasına, ülkenin varlıklarının çalınması pahasına, ülkenin varlıklarının yok olması pahasına bunu sağlıyor. Geldiğimiz noktada gerçekten bir savaşa hazırlık var. Bu savaş ne zaman çıkar, nasıl olur onu bilemeyiz. Fakat bu savaş çıktığında da sizler, bizler herhangi bir alacak önlemimiz yok, koruyacak paramız yok, servetimiz yok ama onların var. Onlar bunları Batı'da, Doğu'da, Orta Doğu'da her yerde koruyacak alternatif kasalar oluşturmuşlar ve hayatlarını buna göre idame ettirmek üzere planlar yapmışlardı. Ve bu planlara göre de hareket edecekler. Evet, böyle genel bir çerçeveyle bakınca Erdoğan gerçekten bir savaşa hazırlanıyor. Bu savaşın tabii ki niteliği dünya savaşı, yani dünya olmasa bile bir bölgesel Avrupa'nın savaşı olacak. Doğu Doğu ile Batı arasında bir savaş olacak ama tam böyle Doğu Batı savaşı olmayabilir. Yani Çin bu işe müdahil olmayabilir belli bir aşamadan sonra. Fakat Rusya'nın kesin müdahil olacağı kesin. Rusya'nın bu aşamadan itibaren geri adım atmasını kimse beklemesin. Batı'nın da geri adım atacak bir hali yok. Çünkü büyük tehdit var. Bugün Rusya'nın bu mütecaviz hali Orta Avrupa'yı, Batı Avrupa'yı çok ciddi tehdit ediyor. Oradaki kazanılmış uygarlık, kazanılmış yaşam biçimi hepsi tehdit altında. Yani size bir örnek vereyim. Mesela Rusya Ukrayna'yı bombaladığı gün Paris'te, Frankfurt'ta, Londra'da insanların kafe, restoranlarda harcaması %30 düştü aynı gün. Yani Batı bu kadar tedirgin şey, yani Avrupa'nın merkezi. Çünkü daha önce işgalleri görmüş, savaşlar görmüş, iki tane büyük dünya savaşı yaşamış. Ondan önce de yüzyıl savaşları falan derken yani genlerinde bir savaşa karşı refleks ve nefret var. Dolayısıyla savaş istemiyor ama bundan da korunmak istiyor. Bir işgal altına
alınmak istenmiyor. İşte bir tehditle karşı karşıya kalmak istemiyor. Burada da Amerika'ya çok büyük rol biçiyor tabii ki. Doğal müttefiki Avrupa'nın ve hamisi işte uzun yıllar İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya ile beraber Avrupa'yı özgürleştiren ülke burada kendine işte amiyane tabirle bir rol buluyor yani ister istemez. Zaten ihtiyacı da var Batı Avrupa'nın buna. E, Ve burada büyük bir gerilim var arkadaşlar. Yani onu anlatmaya çalışıyorum ve bu gerilime artık 3 vakte mi olur, 3 aya mı olur, 3 yıla mı olur onu bilemiyorum ama bir tekrardan bir savaş ortamına dönüşmesi, belki ufak ufak tekrar bir sınır savaşıyla, başka bir ülkeye sıçrayan Rusya-Batı savaşıyla bu iş böyle kademe kademe yayılarak ve uzun süre devam ederek sürebilir. Belki de Rusya dikkat dağıtmak için, Ukrayna'daki durumunu, pozisyonunu, dikkatini dağıtmak için farklı bir atraksiyona gidebilir. Tabii bunun daha korkunç versiyonları da olabilir, nükleer savaş gibi ama o kısmını düşünmek istemiyorum. Vaziyeti böylece özetlemiş olmayayım. Erdoğan ve bileşenleri bir savaşa hazırlanıyor. Bu savaş çıktığında servetlerini korumak istiyorlar, geleceklerini, bekalarını korumak istiyorlar. Ülke batması pahasına da bundan vazgeçmiyorlar. Ülkenin durumu da gerçekten vahim. Ona ayrı bir yayında, ayrı bir videoda değineceğim. Hepinize sevgiler, saygılar. Lütfen takip etmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Beğeni tuşunu kullanın. Ayrıca dediğim gibi bu bir sentez. Sizin de antitez, pardon, bu bir tez. Sizin de antiteziniz olacak. Bir senteze beraber ulaşacağız. Eğer bununla ilgili yorumlarınız varsa, sizin eklemek istedikleriniz varsa, tartışmak istediğiniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Hepinize sevgiler sunuyorum.